Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere motifli burslu çantanın yapılışını anlatacağım. Önce motiflerden başlayacağız. Motiflerimizi öreceğiz. Motifleri ördükten sonra birleştirmelerini yapıp sonra astarlayıp kullanıma hazır hale getireceğiz. Şöyle ben astarını da diktim. Bunu hazırladım. Bu zaten müşterimin tercih ettiği renkleri yaptım. Siz dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Çantamıza başlamadan önce ipimin cinsini söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben Alize'nin koton iplerini tercih ediyorum. Alize marka olmayabilir. Başka markaların da var koton ipleri. Herhangi bir koton iple örebilirsiniz. Koton ipler pamukludur. Herhangi bir tüylenme ve cinsinde yüzünde bozulma yapmayan ipler olduğu için ben bu ipleri tercih ediyorum. Dediğim gibi siz farklı iplerden de çalışabilirsiniz. 2,5 numara tığ kullanacağım. Siz elinizin ayarına göre tığ numaranızı değiştirebilirsiniz. Bursumun ölçüsü de 20 santimlik burs arkadaşlar. Şöyle hemen ölçüyorum. 20 santimlik burslardan kullanacağım. Evet, hazırsak motiflerimize başlayalım. İpimizi alıyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Şöyle tuttuk sıkıca. İçinden geçirdim tığımı. Şunu şöyle çekeyim. İçinden tığımı geçirdim ve ipi aldım. Bir zincir çektim. Tekrar bir zincir çektim. İpimi doladım. Bunu böyle tutuyoruz ikisini. İpimi doladım. İçinden giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir. İpimi doladım tığıma. İçinden geçirdim. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir. İpimi doladım. İçinden geçiriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir aralar. Bu ipi de tutacağız arkadaşlar. En sonunda çekeceğiz bu ipi. İpimi doladım. İçinden girdim. İkili trabzan yaptım. Toplam 12 tane bu şekilde yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bir zincir, 11, bir zincir, 12. Tekrar bir zincir ve şu kalan ipimi de çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Ve bunu da başlarken 2 zincir çekmiştik. 2 zincirin tepe noktasına giriyorum. Şuraya ipimi alıyorum ve iz sürerek kaydırıyorum. Ve tekrar bir zincirle sıkılaştırıyorum ve burada ipimi kesiyorum. Biraz uzunca keselim. Evet, toplam 12 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra hemen ben bu ipi arkadan gizleyeceğim. Şöyle burada bir zincir çekmiştik. Hemen yanındaki zincirin tepesine giriyorum. Bunu buradan alıyorum. Arka tarafa çıkardım. Sonra bunu şöyle arkadan ilmeğin arasından çekiyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Şurayı tutarak şunu sıkılaştırıyorum. Açılmaması için. Sonra bu ikisini de birbirine bağlıyorum.
Kesinlikle açılma yapmaz bu şekilde. Şöyle sıktım. Bir tane daha yapıyorum. 2 tane düğüm atmış oldum ve bunu da şuradan şöyle kesiyorum. Çok dipten değil, şu şekilde kesiyorum ve bunu da arkadaşlar şöyle silikon yapıştırıcısıyla buraya tutturuyorum, yapıştırıyorum ki bunlar bu deliklerden çıkmaması için. Evet, göbek kısmını yaptık arkadaşlar. Şimdi ikinci sıradayız. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Herhangi bir yerinden, yani şu bir zincir çektiğimiz boşlukların herhangi bir yerinden giriyorum. Şöyle ipimi alıyorum. Buraya sabitliyorum. Şunu da şöyle çeviriyorum. 2 tane zincir çektim. Aynı yere ipimi doladım. Aynı yere giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincirim var. İpimi doladım. Diğer yanındaki bir zincirlik boşluklara gireceğim artık. Giriyorum. 2 tanesini çıkarıyorum. 2 tanesi kalıyor. Tekrar ipimi doladım. Tekrar aynı yere girdim. Önce ikisini, sonra üçünü çıkarıyorum. 1 2 ipimi doluyorum. Boşluğa geliyorum. Trabzanımı yaptım. İkisini çıkardım. 2 tane ilmek tığımda kaldı. İpimi doladım. Tekrar aynı yere giriyorum. İkisi, kalan üçünü birlikte çıkarıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bu sırayı bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Unutmayalım, 12 tane olması lazım. 1 2 3. Hemen ben örüyorum. Bunu da göstereceğim. Bir, iki, üç, dört. Şimdi hızlı hızlı öreceğim arkadaşlar, kesmeden. Bu motifleri her yerde kullanabilirsiniz. Başka çanta modellerinde de, hırka, yazlık bluzlarda, hırkalarda, battaniye, kırlent, her şekilde kullanabileceğiniz motifler. Evet, saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bir tane de burada var. Son ikili trabzanımı da yaptım. Yine 2 tane zincir çekiyorum ve bakın, ilk başladığımız 3 zincirin şu tepe noktasına, şuraya giriyorum. İpimi alıp kaydırarak geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve bunu da buradan makasla kesiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada püf noktası var. Şimdi örerken motifimiz biraz kasma yapıyor. Ben ördükten sonra şöyle el ütüsü yapın. Düzeltin yani. Bakın. Düzelttim. Hem motif düzgün durdu, hem de güzel bir şeklini almış oldu. Evet. İkinci sırayı da bitirdik. Bunu da aynı şekilde ilk sırayı yaptığımız şekilde arkadan gizleyelim. Hemen yanındaki zincirin tepesine girdim. Bu ipimi buradan çıkardım. Geriye almış oldum.
Sonra ben bunu buradan alıyorum. Aslında buradan şunu düğüm yapacaktım. Neyse, oraya düğüm atın ilk başta gösterdiğim gibi. Sonra bunu burada ikisini birlikte ben böyle düğülüyorum. 2 tane düğüm atıyorum. Hatta bazen 3 tane bile attığım oluyor. Evet, bunu da hemen şöyle keseceğim. Evet, bakın bunları da hemen hatta yapıştıralım. Şöyle silikon yapıştırıcısıyla. Biraz da bunun ucuna şöyle. Bakın. Kesinlikle hiçbir şekilde arkadan şu deliklerden çıkma yapmaz. Ve hemen ben başlarken bazıları sonradan kesiyorlar. Ben sonraya biriktirmiyorum. Hemen tertemiz bir motif görmek istiyorum çünkü. Evet, ikinci sıramız da bitti. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Evet, şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Başka rengimi alıyorum. Yine o iki zincirlik çektiğim boşlukların herhangi bir yerinden giriyorum. Şöyle, şunu da şöyle alıyorum. İçinden çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şunu da şöyle sıkıştıralım. Bu taraftan geçireyim. Evet. Bir zincir çekmiştim. 2, 3 tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 seferde çıkardım. Tekrar aynı noktaya giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Toplam 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bunu arkaya alıyorum. Aralarda bir zincir var. İpimi doladım. Zincir olan boşluğa girdim. 1 2 3 aralarda bir zincir, üçlü trabzanlar yaparak başa kadar geliyorum. Bir zincir çektim. Son dolgumu da yapıyorum. 2 3 tekrar bir zincir çektim. Bakın şu 1 2 3 zincirin hemen tepesine giriyorum. İpimi çıkarıp kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada da ipimi kesiyorum. Evet, bunları sürekli düzeltelim arkadaşlar. Evet, 1 2 3. sıramızda bitirdik. Hemen arkadan bunu da yok edeceğim. Bu şekilde yaparsanız sökülme olmaz. Şunu da düğledim mi? Tamam. Şimdi keselim. Evet. Bunları en son yapıştırabiliriz. 1 2 3. sıramı da yaptım. Şimdi 4. sıramdayım. Evet, 4. sırama yeşil kullanacağım. İpimi doladım. Yine zincir olan yerden giriyorum. Herhangi bir yerden giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu da şöyle dolayalım. Şimdi arkadaşlar bir zincirle bağladık. 2 3 burada 4 çekelim. Aslında 3 çekiyoruz aralarda. Burada kasma yapmaması için ilk etapta 4 zincir çektim. Bağlantımla birlikte. Şimdi arkadaşlar ilmeğim ipimi dolamıyorum artık. Şu aşağıdaki sarı
sarı derken ikinci sıradaki trabzanların şu orta göbeğine giriyorum. Hiç ipimi dolamadım. Burada gevşek tutun biraz. Kasma yapmasın. İpimi çıkardım ve bunu buraya bağladım. 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar orta göbeğine, bakın şuralar, orta göbeğine giriyorum. Burada kesinlikle sıkmayın elinizi. Gevşeterek çıkarın. Sonra bağlarken sıkın. 1 2 3. Pardon, ip dolamıyoruz. Bu şekilde böyle yapıyoruz. 1 2 3. Bir, iki, üç. Hemen böyle geriye dönüp el ütüsü yapmayı unutmayın. Başa kadar geliyorum böyle. Son sıraya yaklaştım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Son noktaya da giriyorum. Burayı da bağlıyorum. Şimdi şuradaki 3 tane zincir çektiğim yere giriyorum ve kaydırarak içinden geçiyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum burada. Şimdi buraları da yine elimizle düzeltelim. Potlama yapmasın. Evet. Şimdi son sıraya geçiyoruz. 3 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Aynı yere giriyorum. Uzun bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı noktaya giriyorum. Tekrar trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çektim arada. Tekrar doladım. Tekrar aynı yere uzun bir 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye yapmış oldum. Arada bir zincir var. İpimi doladım. Şimdi yanına bu sefer biraz kısa trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3. Arada bir zincir, tekrar doladım. Bir tane daha üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3. Bir zincir çektim. Şimdi tekrar köşe yapacağız. Yine boşluğa giriyorum. Uzatıyorum biraz. 1 2 3. 2 zincir var köşelerde. Doladım. Tekrar aynı yere. 1 2 3. Bir zincir. Köşeye yapıyorum. İki tane köşelerde zincir. Tekrar köşedeyim.
Son sıradayım. Bir zincir, son trabzanlarımı da yapıyorum. Bir tane zincir çektim ve tam o 3 tane çektiğim zincirin tepe noktasına girip buradan kaydırarak çıkarıyorum ve bir zincir çekiyorum. Sonra bunu şöyle düzeltiyorum. Hemen arkadan ipimi geçireceğim. Evet, onları dediğim gibi arkadan gizleyin arkadaşlar. Şuralardan çekin arkadaşlar düzeltirken. Evet, motiflerimiz bitmiş oldu. Evet, motiflerimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi böyle motiflerden rengarenk yaparak toplamda ne kadar öreceğiz? 6 tane ön tarafta var. 6 tane arka tarafta var. 3 tane altında var. 6 6 12 13 14 15 ikişer tane de yanlarda var. 16 17 18 ve 19 tane motif öreceğiz arkadaşlar. 19 tane motifi öredim. Ördükten sonra hemen birleştirmeye geçelim arkadaşlar. Şu motifin ebatını da söyleyeceğim. Hemen ölçüyorum. 7 santim. Motifimiz 7 santimlik motifler. Şimdi bunlar da 7 santim normalde. Son turda da birleştirme turu olduğu için bir turda birleştirirken örülüyor. Bir tık daha büyük oluyor ama bu 20 santimlik kurs için bu motifin ebatı çok uygun ve ideal. Şimdi hemen motiflerinizi sizler de örün, birleştirmemize geçelim. Evet arkadaşlar, ben motiflerimi yaptım, bitirdim. Motiflerimiz birleştirme şekli şema olarak bu şekilde olacak. Şimdi sıradan başlayacağım ve motiflerimi birleştirmeye, hiç ip kopartmadan motiflerimizi birleştirmeye başlayacağız. Evet, herhangi bir tane motifimi alıyorum. Mavi renkle birleştireceğim. Motifimin köşesinden tığımı geçirdim. İpimi aldım. 1-2 tane zincir çektim. İpimi doladım. 2-3 tane ikili trabzan yaptık. Arada bir zincir. Tekrar ipimi doladım. Buraya 3 tane köşeye kadar ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir zincir, köşemi yapıyorum. İki tane var köşelerde. Bir zincir. Şuraya kadar dolgularımı yapıyorum. Köşeye geldim. Buraya da 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Evet. Bir motifin ilk başlangıç motifimin 3 kenarını örüyorum. Köşe yapmıyorum buralarda. Üçerli trabzan yapıp
bırakıyorum ve bir zincir çekiyorum. Hemen sıradaki motifimi alıyorum. İpimi doladım. Herhangi bir köşe noktasından motifimi ikili trabzan olacak şekilde yapıyorum. İpimi doladım. Tekrar ikinci ipimi doladım. Tekrar üçüncü trabzanımı yapıyorum. Sonra motifimi ters çeviriyorum. Şöyle, bakın şöyle göstereyim. Şöyle çeviriyorum. Şimdi buralarda zincir çekmiyoruz birleştirirken. Hemen mavi ile örmüş olduğum noktadan giriyorum. Bağlıyorum. İpimi doladım. Zinciri yok bağlantı yerlerinde. 3 tane 1 2 3 bağlıyorum. 1 2 3 bağlıyorum. 1 2 3 bağlıyorum. Köşeye geldim. 1 2 üçüncü trabzanımı da yaptıktan sonra diğer köşeye de bağlıyorum. Burada bir zincir çekiyorum sadece köşe yerinde. İpimi doladım. Tekrar aynı yere köşenin diğer yarısını yapıyorum. Evet, bağladık. Şimdi bu şekilde örüyorum. Burayı da örüyorum. Sonrasında tekrar bağlayacağız. Evet, bağlantımızı yaptıktan sonra bir kenarını ördüm. Diğer kenarına da ördüm. Şu kısımlar boş kalacak, örmüyoruz. Köşenin yarısını ördüm. Bir zincir çektim. Hemen motifimi alıyorum. İpimi doladım. Motifimin hemen ön yüzünden ikili trabzanımı yapıyorum. İkinci trabzanım, üçüncü trabzanım. Hemen çeviriyorum. Zincir yok. Bağlıyorum. İpimi doladım. Tekrar örüyorum. Bağlıyorum. Örüyorum. Bağlıyorum. Örüyorum. Bağlıyorum. Köşedeyim. Köşenin bir yarısını da yaptım. Şu anda bir zincir çektim. Köşede çekelim. Diğer köşeye bağlıyorum. Bir zincir daha çekiyorum ve yarım kalan köşeyi tamamlıyorum. Ve bu sıralarda yine birer zincir çekerek devam ediyorum. Burası ve buraya kadar örüyorum. Birleştirme şekli aynı bu şekilde. Bu şekilde toplam 8 tane birleştirelim arkadaşlar uzunlamasına. Evet, 8 tane motifimi bu şekilde birleştirdim. Tek sıra halinde. Evet, son motifim 8. motifimin de şurada 2 tane boşluk kalacak şekilde yine bu kısmı da örüyorum. Köşenin yarısını yaptım. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Alıyorum diğer motifimi. İpimi doladım. Yine
köşeden giriyorum. Ön yüzü bize bakacak şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani köşenin bir yarısını yaptım. Sonra çeviriyorum. Bağlıyorum. Örüyorum. Mantık aynı. İki, üç. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde şurayı da bağlayıp şu kısmı da öreceğim. Sonra diğer motifimi bağlayacağım. Hemen yapalım. Bağladım. İpimi doladım. Köşedeyim. Köşenin yarısını örüyorum. 2, 3. Bir zincir çekiyorum burada. Hemen köşenin boşluk kısmına, yani zincir olan kısmına ipimi kaydırdım, çıkardım. Bir de şu kısma, karşı tarafın boşluk kısmına girip ipimi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum burada. Hem buna bağladım hem buna bağladım ki burası daha düzgün durması için. İpimi doladım. Tekrar köşenin diğer yarısını yapıyorum. Bir zincir aralarda, burayı bağlamadan örüyorum. Bir zincir. Son köşemin yarısını da örüyorum. Bir zincir çektim. Burayı da ördüm. Bir zincirimi çektim. Şimdi diğer motifimi alıyorum. İpimi doladım. Köşeden girdim. Yine üçlü trabzan, ikili trabzan 3 tane yapıyorum. Köşemin bir yarısını çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle düşünün, şu şekilde burayı bağlayacağım. Hemen bağlıyorum. Örüyorum. Tekrar köşeye kadar öreceğim. İpimi doladım. Son köşedeyim. Köşenin ilk yarısı 2 3 tane ördüm. Şimdi burada bir zincir çektim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi burayı da aynı bu şekilde önce şuraya bağlayacağım, sonra şuraya bağlayacağım ki şu kısım çok düzgün dursun. Şimdi bir zincir çektik. Hemen çeviriyorum. Önce bu boşluğa giriyorum. Kaydırarak çıkarıyorum. Sonra yanındaki köşenin boşluğuna giriyorum. Kaydırarak çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum.
Bakın. Tekrar göstereyim. Üçüncü yarım trabzanımızı da yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Hem bu köşenin zincir kısmına hem de diğer motifin köşesinin zincir kısmına gireceğim. Yani bağlayacağım. Bir zincir çektim. Hemen buraya giriyorum. Kaydırarak çıkarıyorum. Bir de diğer tarafa giriyorum. Kaydırarak çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Tekrar köşenin diğer yarısını yapıyorum. Yani aynı yere yine 3 tane ikili trabzan yaptım. Birleştirmeyi yapmış olduk. Şimdi şu kısmı da bağlayacağım. Burayı da öreceğim arkadaşlar. Hemen burayı da tekrar bağlayalım. Zincir yok. Zincir sadece köşelerde. Hızlıca öreceğim. Son köşeyi de yarısını yapıyorum. 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Burada da bağlantımızı yapıyoruz. Burada dediğim şekilde buna girip çıkıyorum. Diğerine de girip çıkıyorum. Zincirimi çektim ve köşenin diğer yarısını yapıyorum. 2 3. Evet. Bu da böyle dolanacak. Bunu da bu şekilde köşeye kadar öreceğim. Bakın arkadaşlar. Mantık böyle. Aynı bu şekilde anlattığım gibi bu sırayı da komple uca kadar bağlayalım ve bu en son uçta görüşelim. Evet arkadaşlar, parçalarımızı birleştirdim. Şurayı da yaptım. Aynı şekilde köşeyi döndük. Şimdi döndükten sonra şimdi bu sırayı da tekrardan öreceğiz. Ördükten sonra bu ikisini birbirine birleştireceğim. Hiç ip koparmadan. Şimdi şu kısmını da göstermek istiyorum size. Köşemi yapıyorum. Bir zincir. Evet. 1 2 3 tane dolgumu doldurdum. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. İpimi aldım. Şu bakın köşenin ilk yarısı yapılmış zaten. Hemen aynı yere giriyorum. Köşenin diğer yarısını da yapıyorum. 2 3 bir zincir çektim. Bakın şu boşluğa giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Şimdi diğer köşenin yarısını yapıyorum. 3 tane dolduracağım. 2 3. Bakın. Buraları birleştirmiştik zaten. Döndük. Yine aynı şekilde aralarda bir zincir çekerek köşemi yaptım.
Burada şu boşluğa sık iğnemi yaptım, bir zincir çektim, diğer köşeye yaptım. Şimdi aynı şekilde yine üçerle dolduracağım. Yine köşenin bir yarısını yapacağım, buraya sık iğnemi yapacağım, tekrar köşemin diğer yarısını yapacağım. Hemen burayı da göstereceğim. Hızlı hızlı geçiyorum burayı. Evet, bir zincir çektim. Köşemin diğer yarısı. Bir zincir, boşluğa sık iğne, bir zincir, ipimi doladım. Tekrar diğer köşenin üçlüsünü yapıyorum. Evet, bakın. Burayı da bu şekilde örelim. Şurada köşede tekrar anlatacağım. Evet, ben bu tarafı da ördüm. Köşeye geldim. Köşenin ilk yarısını yaptım. Şöyle. İlk üçlü trabzanımı, ikili trabzanımı yaptım. 3 tane doldurdum. Bir zincir çektim. Şimdi kapatacağız. Hemen köşeye giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve devam ediyorum bağlamaya. Son ikili trabzanımı da yapıyorum, 3 tane. Bunu da bağlıyorum. Köşenin diğer yarısına geldim. Oraya da üçlü trabzanımı yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın, şunun tam birleştirme yerinin orta kısmına giriyorum, kaydırarak çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi şu boşluğa kaydırarak geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum, diğer köşenin yarısını örüyorum. Evet, bakın. Şimdi bunu da buraya birleştireceğiz. Burası da tamamlanmış olacak. Şimdi devam ediyorum. Yine işlem aynı. Burayı da bağladım. Tam köşedeyim. 1 2 3, bir zincir çektim. Hemen şu başladığım ikili trabzanın en baştaki zincirin tepesine giriyorum. Kaydırarak çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşenin diğer yarısını örüyorum. Evet, burayı da bağlamış olduk. Şimdi ne yapmıştık? Üçlü köşenin 3 tane trabzanını yaptıktan sonra hemen diğer parçanın köşesinden giriyoruz. Oraya bağlıyoruz. Sonra tekrar üçerli
yine bağlantı aynı şekilde bağlayarak gidiyoruz, ilerliyoruz. Burada da aynı şekilde bu köşenin tam uç kısmına, yani birleşme noktasına giriyorum. Sonra tekrar üçlü trabzanlarımı yapıp buraya kadar geliyorum arkadaşlar. Burada da en son 3 tane trabzanın en baş kısmından bağlıyorum ve bu şekilde döneceğim şimdi. Şimdi bu şekilde, yani anlattığım şekilde buraları da öreceğim. Sonra tekrar yine buraya geldiğim zaman anlatmaya başlayacağım. Ördüm. Son noktaya yaklaştım. Bir zincir çektim. Köşenin diğer yarısını örüyorum. Artık bitiriyoruz kapamasını. Bir zincir çektim ve buradan şu tam üçlünün boşluğuna giriyorum ve kaydırarak çıkartıyorum. Pardon, şöyle kaydırarak çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet, komple gövdesini bitirmiş olduk. Şimdi diğer parçamı, yani alt kısmına ekleyeceğiz. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Aldım motifimi. Köşeden giriyorum. Üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Çeviriyorum hemen. Bağlıyorum. Hiç ip kopartmadık. Gayet güzel oldu ve ip kopartmadan gitmek çok büyük kolaylık bence. Köşedeyim. Köşenin ilk yarısını ördüm. Bir zincir çektim. Hemen çeviriyorum. Önce bu boşluğa girip kaydırıyorum. Sonra diğer boşluğa girip kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşenin diğer yarısını örüyorum. Hemen yine birleştirmemi yapıyorum. Motifin iki tarafını bağlamış olduk. Köşedeyim tekrar. Köşenin yarısını yaptım. Yine buraya da aynı şekilde köşelerin ortalarına girip kaydırıyorum. Bir de diğer tarafı kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet, şöyle bakarsak bakın. Şimdi şurayı birleştirdik. Tabanı yapıyoruz şu anda. Bir de burayı birleştirdik. Şimdi burayı da öreceğim. Burayı bağlamadan öreceğim. Diğer motifimi burayı ördükten sonra bağlamaya başlayacağım. Bir zincir. Burayı da hızlı hızlı örüyorum hemen.
Bir zincir. Son köşedeyim. Bir zincir. Evet. Şimdi hemen diğer motifimi de alacağım. İpimi doladım. Köşeye girdim. Trabzanımı yaptım. 2 3. Bakın şöyle birleşecek. Hemen buraya birleştirdim. Diğer işlemler aynı şekilde. Evet, şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar, şimdi burayı birleştireceğiz. Anlattığım şekilde bir de burayı birleştireceğim. Burayı da öreceğim. Sonra diğer motifimi alacağım. Burayı da birleştireceğim. En son bunu da şurayı birleştireceğim. Şurayı da ördükten sonra şunu şuraya birleştireceğiz. O kısmı göstereceğim size. Şu iki motifi birleştirip geliyorum. Evet, son 3 motifimi de birleştirdim. Son motifimi de burayı birleştirdim. Burayı birleştirdim. Şöyle düşünün. Şimdi şu kısmı birleştireceğim. Sonra buradan buraları da birleştirip buraya kadar geleceğim. Bir zincir çektim. Şurayı da ben size bir söylemek istiyorum. Normalde şuraya, şu köşeye batarak birleştirme yapıyorlar. Öyle yapanlar da var. Ama ben böyle birleşince şurada uzunluk, boşluk çok uzun olduğu için çok uzun oluyor. Ben o yüzden şu kısımlara birleştirmeyi tercih ediyorum. Ama isterseniz bu boşluğa da tek seferde birleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde daha güzel durduğunu düşünüyorum. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi yine köşelerin göbeklerinden birleştirmemi yapacağım. Diğerini de yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın öyle birleştirdiğim zaman bunlar gibi şu kısımlar aynı hizada oluyor. Ama direkt ortaya battığım zaman şurasını da atlamış oluyoruz. O zaman burada boşluk bir tık daha geniş oluyor. Hoş durmuyor bence. İpimi doladım. Tekrar köşemi yapıyorum. Yine aynı şekilde gidiyorum. Arkadaşlar burada işlemler aynı. Artık örmeme gerek yok. Yine bunu buraya, bunları da böyle bağlaya bağlaya bitirime geçeceğiz. Bağlayıp hemen geliyorum. Evet, çantamın son motifini de ekledim. Şuraya ekledim ve burada yine birleştirmelerimi yaparak ipimi kopardım. Kopardıktan sonra çantamız bitmiş oldu. Bakın gayet güzel. Çantamız bitmiş oldu. Şimdi buraya şu kenardan ipimi bağlayacağım ve birkaç sıra öreceğim. Orayı göstereceğim ben size. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bunun arkasından, iç kısmından bez koyup bezin üstüne çok sıcak olmadığı şekilde ütü yapacağım. Ütü yapmamın amacı da şuradaki bu birleştirme yerlerinin bir tık daha düzgün durması. Aslında motiflerimizde hiçbir sıkıntı yok. Motif kısmına zaten çok sıcaklık vermeyin. Çok basılmasını da istemiyorum. Bunu zaten motifi yaparken elimizde zaten el ütüsü yaparak o düzeliyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Zaten ipimiz de pamuklu olduğu için örgümüzde bir sıkıntı yok. Sadece hani bir tık şu kabarıklıkların gitmesi için hafif ısıda ütüleyeceğim. Tercih sizin, ütülemeye de bilirsiniz. Bu şekilde de gayet güzel oluyor zaten. Evet, bakın zaten çantamız gayet güzel oldu. Şimdi hemen üst kısmında başlayalım. 3 sıra zaten öreceğiz. 3 sıra ördükten sonra çantamızı tamamen bitirmiş olacağız. Şimdi çantamızın hemen şöyle yan kısmının orta yerinden tığımı geçirdim. Boşluktan, zincir olan yerden iki tane zincir çektim. İpimi doladım. Bu birinci trabzanım oldu. İkinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum.
Şimdi hiçbir zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Hemen yanına yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Zincir kısmına. Zincir çekmeden bakın şu köşeye üçlü trabzanımı yapıyorum. Zincir çekmiyorum. Şu köşeye değil, çok pardon. İki tane, üç tane ikili trabzanımı yaptım. İpimi doladım. Zinciri yok. Köşenin ilkine bir ipimi doladım. Tam böyle birleşme yerine 2 ve yan boşluğa 3. İpimi doladım yanındakine. Dönerek bu şekilde ilerleyeceğim. Boşluğa bir tane, birleştirme yerine bir tane, diğer boşluğa bir tane. Evet. Bakın bu şekilde dönelim. Buraya kadar gelelim. Burada zincir çekmememin amacı biraz çantamın hafif toplaması. Evet, bir sıra bu şekilde öredim. Şuralarda da bir tane boşluğa, bir tane göbeğe, diğer bir tane de bu tarafa. Yani üçlü trabzanı şu şekilde ayarlayın. Evet, bu şekilde örelim. Köşeye kadar gelelim. Evet, son trabzanlarımı da yaptım. Üçlü başladığım trabzanın baş noktasına giriyorum. Kaydırarak geçiriyorum. İki tane zincir çektim. Hemen yanına sık iğnemi yapıyorum. Bakın, o üçlü trabzanın tepe noktasına sık iğne. Sıradan tepe noktalarına sık iğne yaparak ilerliyoruz. 1 2 3 1 2 3 Pardon, boşluğa girdi. 3 Şu boşluklara değil, zincirlerin tepe noktalarına. Böyle bu şekilde başa kadar gelip zaten çantamızı bitiriyoruz. Bakın, yaptıktan sonra da arkadaşlar muhakkak el ütüsü yapın. Çok böyle çekmeyin, gevşemesin. Burası hafif böyle yukarıda olmasını istedim. Çünkü birazcık toparlamasını istiyorum. Bu şekilde de ben hep el ütüsü muhakkak yapıyorum. Siz de ördükçe el ütüsü yapın. Burayı da sık iğne yaparak geliyoruz. Burada koparıyoruz ve çantamızı bitirmiş oluyoruz. Ben şimdi öreceğim, sık iğnelerimi geleceğim. Burada birleştirip ipimi koparacağım ve çantamı bitirmiş olacağım. Çantamı bitirdikten sonra içinin astarını dikeceğim. Astarını diktikten sonra size bursu nasıl taktığımı göstereceğim. Ve çantamızı komple bitirmiş olacağız. Evet, ben şimdi çantamı bitireyim. Astarımı da dikeyim. Ondan sonra burs için görüşelim tekrardan. Evet arkadaşlar, çantamı yaptım, bitirdim. Hafif de iç kısmından bez yardımıyla ütü yaptım. Arkadaşlar son sırada dolgularımızı yaptım. 2 sırada sık iğne yaparak çantamı tamamıyla bitirmiş oldum. Şimdi çantamın bitmiş ölçüsünü de vermek istiyorum. Şöyle 31 santime ulaştı en kısmı. Yükseklik kısmı da 20 santim civarında çantamızın ölçüsü.
Şimdi bunun için şöyle astar kestim arkadaşlar. Şöyle koyabiliriz aslında, şöyle göstermek adına. Bakın şu en yanlardan birer santim boşluk bıraktım. Şu üst kısmından ve alt kısmından da biraz boşluk bırakarak bir parça kestim. Kumaş kestim. Ne kadarlık bir kumaş kestim? 33 santim. 31 santim çantamızda, 33 santimde kumaş kestim. Birer santim yanlarından, bir de şöyle küçük bir parça kestim. Bunu da cep olarak kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ben astarımı çantama monte edeceğim. Yani makinede dikeceğim. Cebine her şeyini dikeceğim. Ondan sonra bursumuzu takmaya geçebiliriz. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ben çantamın içine şöyle bir besleme yapıştırdım. Bakın bu şekilde. Bu besleme çantamızın daha tok durmasını sağlıyor. İpimiz yumuşak olduğu için besleme çantamızın daha güzel ve tok durmasını sağlıyor. Şöyle beslemeler metre halinde satılıyor arkadaşlar. Tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Çanta aksesuarları satan yerlerden alabilirsiniz. Metre işi alıp çantamızın ölçüsüne göre kesip şöyle, içinde zaten yapışkanı var. Yapışkanıyla iç kısmına çantamızın yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve çantamız gayet muntazam bir şekilde duruyor. Ben şimdi beslememi yapıştırdım. Beslemeyi yapıştırdıktan sonra astarımı dikeceğim. Astarımı diktikten sonra da bursuma geçeceğim. Evet, çantamın astarını diktim makinede. Şöyle göstereyim. Çok da hoş oldu. Kalıp gibi oldu. O içine koyduğum besleme çantamı gerçekten çok güzel tuttu. Şimdi bursu takacağız ama bursu takmadan önce şöyle çantamın kenarlarından, iki kenarından iplerimi geçirdim. Bursumu buraya bağlayacağım önce. Ondan sonra vidalayacağım. İki tane de tam orta yerinden ipimi geçirdim. Buralardan da tam orta yerine denk getirmek için bunu da bursa bağlayacağım. Şimdi şunu da belirteyim size. Normal tornavidayla vidalarımızı sıkabiliriz. Bende böyle bir alet var. Küçük makine var. Ben bu makineyle şimdi bursumu takacağım. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi iki kenara bağladığım ipi şöyle hatta yapayım. Şu kenarı tam bursumun kenar kısmına bağlıyorum. Şöyle. Düğüm atıyorum buraya. Diğer tarafını da yapıyorum. Evet. Bunu böyle eşitliyoruz arkadaşlar. Bu aşama biraz zahmetli gelebilir ama doğru yaptığımız takdirde hiçbir problem olmuyor. Şimdi arkadaşlar bu ortaya bağladığımız ipi de tam bursumun orta yerine denk gelecek şekilde bunu da buraya tutturuyorum böyle. Önce tutturalım. Şöyle. Önce tutturacağım, sonra vidaladıkça açacağım o ipleri. Hem vidaladığım zaman bursumun kaymaması için bu bağlantılar bir nebze iyi oluyor. Evet, bunu da şöyle ortalayacağım. Şöyle bakıyorum. Tam bursumu kapattığım zaman orta yerine denk geliyor mu? Evet. Bu da aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar, şimdi şöyle bir tornavida var, ucu küt olan. Bu tornavidadan yardım alacağım bunu ileri içeri sokmak için. Şöyle bunları böyle öncelikle iç kısmına sokacağım. Bakın giriyor zaten.
Şu orta kısmında sokarken şey yapın, ön kısmına bakın ki kayma olmasın. Şöyle hatta. Şunu şöyle yapayım. Şu tam, bir dakika, şurası tam olmadı. Şunu bir açacağım. Dediğim gibi burası biraz zahmetli. Bir de kamera açısından ötürü biraz zorlanıyorum ama yapacağız. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Tam şu dikiş yerini tam bu ortaya denk getiriyorum. Şununla da içeriye sokacağım. Çok bastırmayın, kumaşınızı yırtmasın. Evet, burayı da hemen yapayım. Evet, bu hemen geçirdiğim yere vidasını takacağım. Şöyle koydum. Evet. Bakın tam dikiş yeri tam orta yerine geldi. Hemen bunu da buraya da vida atacağım. Bu vidalar zaten bursların içinde var, biliyorsunuz. Yapan arkadaşlar biliyordur. Bir dakika, yamuk oldu. Şimdi yapalım. Evet. Bakın. Hiçbir şekilde çıkma yapmaz. İyice geçti içine. Arkadaşlar bu tarafları da aynı şekilde sokuşturalım şöyle. Zaten araya giriyor. Şu kumaş da girsin. Şöyle. Şöyle sokuştura sokuştura vidalarımızı geçirelim. Şu kısma geldiğiniz zaman şöyle bir bakın, tam orta yerine gelsin. Çünkü bazen kayma yapabiliyor. Yamuk olmasın. Bursumuzu kapattığımız zaman şöyle düzgün bir görüntü olması için. Bakın bu tarafı zaten oldu. Evet arkadaşlar, ben şimdi bunları da aynı az önceki anlattığım gibi vidalayacağım. Siz de vidalayın. En son çantamın halini göstereceğim sizlere. Evet, diğer şeyleri vidalarını monte ettim. Şimdi bir tane kaldı, son bir tane. Onu da şöyle önce sıkıştırıyorum. İyice biliyorum ki kumaş içine girdi. Sonra vidamı koyacağım ve vidamı monte ettim. Evet, bakıyorum, kontrol ediyorum. Hiçbir şekilde çıkma yok. Şimdi şu iplerimi çıkarayım. Evet, tam ortaya gelmiş. Buna bakıyorum. Bu da tam ortada. Şu aradaki boşlukları da şöyle yapalım. Evet. Bursumu monte etmiş oldum. Hemen kapatıyorum. Ve bakın, bitti. Çok da güzel oldu. Burslu motifli çantam bitti. Bir videomun da bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Bakın, gayet güzel, muntazam, şık, tatlı bir çanta oldu.
Bir videomun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Sizlere yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Bir de kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.